Evet. Hakan Bey bir adım geri çıkar mısın? Bir adım daha. Evet Emre sen bir adım öne gir. Tamam. Evet. Kamera. 3, 2, 1. Başla. Bu Ahmet Uluçay'ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde olduğu gibi sinemanın çöplüğünden bulduğumuz filmlerle onları projeksiyon aletinde yansıtmaya, göstermeye çalışırdık. Bir yandan da işte sektörden dirsek teması, bir takım o dönemin ustalarıyla diyaloğa girip onların yanında yer almaya çalışıp ufak ufak sektöre adım atmış oldum. 1993 yılında ilk yönetmenliğimi yaptım ama orada böyle bir sitcom tarzı daha küçük bir işti. Sonrasında 2002 yılında da Ekmek Teknesi'yle artık yönetmen olup ondan sonra hep yönetmen olarak devam ettim. Hocam ikinci yönetmenliğini yaptığınız dizilerden bir tanesi de Kurtlar Vadisi. Evet. O serüvenden de bahseder misiniz bize? Aslında ondan önce Deli Yürek vardı. Tamam merak etme sen git. Deli Yürek'in son yılında ben Osman Sınav'la çalışmaya başladım. Osman Sınav'la çalışırken de sonraki yıl için hazırlanan Kurtlar Vadisi projesinde ikinci yönetmen olarak görev aldım. Üçüncü yılında Ekmek Teknesi'ne yönetmen olarak geçtiğim için orada onu bırakmış olduk. Göz bebeklerinde birbirlerini görmüşler. Başka da kimse görmemiş. Savaş Dinçer'le çalışmak nasıl bir şeydi? Allah rahmet eylesin. Onlar çok özel insanlar, ustalar oyunculuk anlamında. Çok keyifli yani. Onlar çok önemli. Biz de onlardan birçok şey öğreniyoruz. Evladım, sahur yapmadan oruç olur mu? Biz Savaş abiyle ondan sonra bir proje yapacaktık. Kısmet olmadı. Hatta kendisi de serzenişte bulundu bana. Bayağı ya dedi niye yapamıyoruz? Niye bunu işte hayata geçiremedik falan. Dedim abi kısmet olmadı ne yapalım? Güzel günlerde öyle söyleyeyim yani. Hocam karakterler için özel bir şey yaptınız mı? Çünkü ben ilkokula gidiyordum ve hayrandım yani. Senaryo ekibinin başındaki Hasan Kaçan vardı. Zaten Hasan Kaçan'ın kendi yaşadığı mahallede ya da kendi çevresinde birebir karşılığı olan karakterlerdi. Ancak gazoz alırsın. Doğru eve gidiyorsun Cale, beni ayar etme. Tebrik edilmesi gereken birisi varsa o da Hasan Kaçan yani. Hocam ben şunu merak ediyorum. Bir yönetmen oyuncuya ne katabilir? Bir oyuncu bir yönetmene ne katabilir? İsmini vermeyeyim. Bir yönetmen arkadaşımız vardı, abimiz vardı. Hocam niye bu böyle olmuyor dediğinde ben dedi odunu bile oynatırım dedi. Ama süreç gösterdi ki odunu oynatamıyorsunuz. Dolayısıyla yönetmenin de bir oyuncu üzerinde yapabileceği şeyler sınırlı. Sonuçta o sizin elinizde bir hamur var ya da bir ürün var. Ürünlerden bir yemek yapıyorsunuz. O ürünler ne kadar lezzetli olursa, yani kaliteli ve iyi olursa sizin yaptığınız yemeğin lezzetine verir o. Ama kötü üründen bir yemek yaptığınız zaman lezzete ulaşamazsınız. Oyuncu yönetmen ilişkisi de böyledir biraz. İyi oyuncu her zaman yönetmene elini güçlendirir. Der ki hocam bir de böyle mi alsak? Bir de böyle mi? Yönetmenin o anda aklına gelmeyen bir yorum sağlayabilir. Hocam peki bir oyuncunun yönetmen olabileceğini fark edebiliyor musunuz? Ya oyuncu arkadaşların çok öyle talepleri olmuyor genelde. Çünkü o oyuncu olarak kalmak istiyorlar. Ben yıllardır mesela yönetmenlik yapıyorum. Oyuncu olamam. Kötü oynarım. Hazır olan oyuncu o performansı sergileyebilmesi için görmeyecek, duymayacak, işitmeyecek. Sadece orada olacak. Hocam çektiğiniz projelerden bir tanesi de Deniz Yıldızı'ymış. Evet. Bu projelerden de bahseder misiniz? Deniz Yıldızı bir gençlik işiydi. Eğlenceli bir işti, keyifli bir işti, güzel bir işti. Bunu seyirciye de aktardık ki 7 yıl devam etti. Neyse kızlar, ben kaçtım. Kahve için teşekkürler. Doğru kast yapmanın bir önemli unsurlarından bir tanesi de no name olması. No name ise doğru insanlara ulaşırsın ama isimse isim bir süre sonra o projenin önüne geçer. Atıyorum Kenan'ın İmirzalıoğlu'nun dizisi denir ama no name ise daha özgür olursunuz. Daha o kişileri insanlar seyrettiği zaman, izlediği zaman gerçekten o zanneder. Siz çok uzun bir süreye şahit oldunuz. Şimdi Deli Yürek diyorsunuz, Ekmek Teknesi diyorsunuz Evet. ve bugünün günlük dizilerine kadar bütün her şeyi görmüş birisiniz. Bu dönüşümü nasıl gözlemlediniz? Neye yoruyorsunuz? Bu dönüşüm teknolojik olarak bize çok artılar getirdi aslında. Yani duygular olarak, değerler olarak belki aynı şeyi söyleyemeyebiliriz ama yani mesela biz eskiden 82-83 yılında başladığımda ya fotoğraf çekmek için bile filme ihtiyacımız vardı. Negatife ihtiyacımız vardı. Şimdi ama artık hepimizin cebindeki cep telefonları
kameralarıyla insanlar film çekiyor. Dolayısıyla burada teknolojik olarak çok büyük artılar geldi. Ama değerler anlamında baktığımız zaman sevgi, saygı, aile, birliktelik bunları göremiyoruz. Ya da ticari olsun diye daha böyle entrikal diziler çekiliyor. Olaya o dönem daha amatör ve daha saf bir ruhla bakılıyordu. Şimdi daha profesyonel ve daha ticari bakılıyor. Hocam Beni Affet dizisinde de yönetmenlik yapmıştınız. Evet. Bu diziden de bahseder misiniz? Güzel bir projeydi. Senaryolar gelir bizim önümüze. Son derece lüks, son derece zengin, son derece bilmem ne deyince benim böyle bir içim daralır. Evet var böyle hayatlar ama biz o değiliz, anlatabildim mi? Ondan sonra bunun karşılığında da dedik ya daha bizden birisi olsun dedik. Nitekim senaryolar, hikayeler o şekilde geldi. No Name gene çok güzel, iyi oyuncularla birlikte güzel bir kast oldu. Herkes de rolün hakkını verdi. En saçma sahneyi bile o oyuncular öyle bir oynadılar ki seyirci inanılmaz böyle ilgiyle izledi. Mesela işte Beni Affet'te bir Osman Kozan karakteri vardı. Nusret Şenay diye Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan bir oyuncu arkadaşımız. Karakterle yatar, karakterle kalkardı. Çalışır gelirdi ve sizin önünüze hazır sunardı. Bu evin reisi benim. Bu evde senin sözün geçmez. Bir yönetmen monitörün başına yönetmen olarak başlayıp seyirci olarak bitiriyorsam o oyuncu iyi oyuncudur. Yönetmen olarak başlayıp yönetmen olarak bitiriyorsam orada bir sıkıntı vardır. Peki hocam ben röportajın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kendinize Sağ iyi olun. bakın.